Evet, ben Münir Enkan, Ankara Emek Mahallesi Çankaya'da erkek kuaförlüğü yapmaktayım. 1983 yılında ilkokul bittikten sonra mesleğe başladım. 96'ya kadar farklı dükkanlarda, salonlarda çalıştım. Severek devam ettim. 96 yılında kendi dükkanımı açtıktan sonra sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili de çocuk esirgeme kurumlarına, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, bölgemizde bulunan muhtarlarımız, camideki imamlarımız, okuldaki müdürlerimizin göndermiş olduğu ihtiyaç sahipleri kişileri tıraş ederek, daha sonra da kendimi geliştirerek meslekte hep bir adım öne gitmeye, ileri saç kesim tekniklerini, temizlik hijyen kurallarını uygulayarak mesleğimi severek bugüne geldim. 96 yılında kimsesiz çocukları tıraşa gidiyordum. İhtiyaç sahiplerinin tıraşı, bölgemde bulunan daha çok ihtiyaç sahiplerini tıraş etmeyi çok seviyordum. Mesleğimin bir zekatı fitresi olarak düşünüyordum. Bununla beraber mesleğimi bölgemdeki berber arkadaşlarımla sıkıntılarını görerek, diğer kalfaların ve çırakların sıkıntılarını görerek mesleğimizin standartlarını yükseltmek için mücadele verdim. Bununla ilgili Ankara Berber Odası'nın düzenlemiş olduğu yarışmalara, etkinliklere katıldım. Türkiye Berber ve Kuaförler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmalara, şovlara katıldım. Sayısız Ankara derecem var, birinciliklerim var. Türkiye birinciliğim var, Avrupa şampiyonluğumuz var, takım halinde yine birinciliğimiz var. Bütün mesleğimle ilgili fuarlara, etkinliklere katıldım ve mesleğimle ilgili bir jilet çıksın, bir selpak çıksın, bir ürün çıksın. İlla ki onu takip ettim, sonuna kadar mücadele ettim. Meslek standartları TEKSK'te meslek standartlarında bulundum. Mesleğimizin standartlarını geliştirmek için TEKSK Konfederasyonumuz bir ESYEM projeleri vardı, ona katıldım. Daha sonra Meslek Yeterlilik Kurumu'nda bayağı bir standartlar geliştirmek için Meslek Yeterlilik Kurumu'nda değerlendirici olarak görev aldım. Sınavlar yaptık meslek yeterlilik belgesi, meslek yeterlilik belgesiyle ilgili. Çırak eğitim merkezlerindeki çocuklara daha sonra bu bilgilerimi, birikimlerini, ileri saç kesim tekniklerini, müşteri sizin diye tercih etsin mamlı sunum halinde komisyon hazırladım. Çırak eğitim merkezindeki genç arkadaşlarımızı mesleği sevmeleri bağımında bilgilerimi, birikimlerimi orada okuyan, çırak eğitim merkezinde okuyan arkadaşlarımıza ücretsiz eğitimler vermeye başladım. Farklı oda başkanlarımızı çağırdılar, işte onlara da odalarında farklı illerde eğitimler verdim. Halen eğitimlerime devam ediyorum. Eğitimlerden ben kesinlikle ücret almıyorum. Salonuma geliyorlar. Türkiye'nin farklı yerlerinden, dünya ülkelerinden geliyorlar. Eğitim vermek seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bilgileri paylaşmak, onlardan bir şey kapmak hoşuma gidiyor. İşte çıraklığımda, kalfalığımda da kim nasıl bir güzel fön çekerse giderdim, saçlarımı tarattırdım. Kim güzel bir kesim tekniği varsa gider, onu kendimde uygulatıp berber olduğumu söylemezdim. Ondan bir şeyler kapardım. Yani değişik makaslar, değişik ustralar, değişik fönler, işte günümüzde moda olan rasta, perma, rofle, defrize gibi ürünleri şey yaptım. 5 tane ilkokul okudum. Bizim dönem biraz karışık olduğu için zorlu bir eğitim sürecimiz geçti. Eğitimin eksik olduğunu gördüm. Dışarıdan ortaokulu bitirdim. Daha sonra liseyi bitirdim. Üniversite sınavlarına girdim. Üniversiteyi kazandım ama gitmek nasip olmadı yoğun iş programından. Evliyim, 3 tane kızım var. 2 kızım evli, 3 tane torunum var. Kızımla beraber, bana çok küçük kızım, paslaşıyoruz. Eşim en büyük destekçim. Daha sonra işte bu meslekle ilgili sosyal medyada şey yaparken 4 yıldır falan ASMR videoları çekiyorduk. Ben başka kanallara çekiyordum ama onlar zaten beni keşfetmişler sosyal medyada. Bize de yapar mısın dediler ama ASMR'ın ne olduğunu da bilmiyordum. Bana masaj yapıyorlardı, güzel de para veriyorlardı. Yapıyordum. Daha sonra mahalleciler falan geldi. Sen işte çok ünlüsün, bu paraların vergilerini veriyor musun falan muhabbet olunca, alaycı da gülünce biz dedik demek ki farklı işler var. Sosyal medyaya girdik. YouTube kanalımı kurdum. Kızım sağ olsun çok büyük destekçim, eşimle kızım. Güzel ASMR videoları çekmeye başladık. ASMR Avrupa ülkelerinde uyku sorunu yaşayanlar, psikolojisi bozuk olanlar, günün yorgunluğunu atmak isteyenler, rahatlamak isteyenler seyrediyorlar. 15-20 dakika sonra uykuları geliyor, rahatlıyorlar. Eğer gün içinde yorgunsa, sinirliyse, stresliyse videoları seyrettikten sonra sinirleri, stresleri kalmıyor, gevşiyorlar. ASMR beyin orgazmı demiştim. Aynı zamanda anne şefkatine yakın, anne şefkatindeki bu sürtünme sesi yakın ses de masajdan çıkan sürtünme sesi.
Bundan dolayı bu objelerden ve bizim çıkarmış olduğumuz saçtaki friksiyonlardan, masajlardan çıkan seslerle insanlar gece rahatlıyorlar, uyuyorlar. Şiddetle tavsiye ederim ki Avrupa ülkelerinin çoğunda ASMR videoları reçete olarak yazıyor. Uyku sorunu yaşayanlara, psikolojik sıkıntı yaşayanlara, böyle bunalıma girenlere falan ASMR videoları gayet rahatlatıyor. Şimdi ASMR videosunu başladık. Cilt bakımı yapıyorduk, masaj yapıyorduk, işte saç kesimi, sakal tıraşı zaten bizim işimizdi. Severek yapıyorduk ama sonra baktık ki bu iş öyle değil. 50 yaşında gittim, cilt bakım uzmanlığı ustalık belgesini aldım. Cilt bakım ve makyaj. O belgemi aldım. Doğru bildiğim yanlışları her zaman düzelttiğim gibi bunda da doğru bildiğim cilt bakımında analizlerine, işte karma ciltler, yağlı ciltler, onları bir öğrendim güzelce. Daha sonra masaj sertifikamı aldım. Masaj eğitimi, masaj yapıyorduk sonuçta. Herhangi bir rahatsızlık vermeyelim. Vücutta sabit bir eser bırakmayalım cildine, vücuduna diye. Masaj sertifikamı Antalya Üniversitesi, AKEV Üniversitesi'nden aldım. Daha sonra siyahsu yöntemleriyle ilgili bayağı bir kitaplar, makaleler okudum. Baskı yöntemleriyle ilgili. Siyahsu'dan sonra kayropratik merak sardı. Biraz da kayropratikten konu mankenimizi, danışanımıza rahatsızlık vermemek için kayropratiklere falan fazla böyle kütletmelere girmiyoruz. Bizim yaptıklarımız zaten tedavi edici özelliği olan bir masaj tekniği değil. Günün yorgunluğunu, stresini atmak için yapmış olduğumuz masaj teknikleri. İleri saç kesim tekniklerinden tutun da cilt bakım şeylerinden. Daha sonra işte dediğim gibi bu eğitimlerde dinleme, anlama, algılama, uygulama ile ilgili üzerinde durduğum çok çocukların üzerinde dinlemesini bilmezsen anlayamazsın, anlamasını bilmezsen de algılayamazsın, algıladığında uygulayamadığın için çocukların üzerinde bunu duydum. 2000 yılından beri salonumda havlu kullanıyorum. Taşıyıcı unsurları ortadan kaldırmak için. Hepatit B, egzama, mantar gibi taşıyıcı unsurları ortadan kaldırmak için mücadele verdim. O arada domuz gribi falan çıkmıştı. O zaman da sosyal medyada veyahut da ulusal kanallarda bayağı bir haber olduk. Efendime söyleyeyim. O günden beri kullanan havlu kullanıyordum ve Covid'de bunun ekmeğini biz çok yedik. Yıllar önceki beni bırakıp şehir değişikliğine giden, iş değişikliğine ilgili tıraşa gelemeyen müşterilerim gelmeye başladılar. Her müşteriden sonra taşıyıcı unsurları ortadan kaldırmak için, bertaraf etmek için bütün enverterlerimi çamaşır suyuyla yıkıyordum, kaldırıyordum. Taraklarımızı, makinelerimizi, zaten penovallarımız, saç kesim önlüklerimiz, havlularımız hepsi kullanan havluydu. Her müşteriden önce mutlaka elimizi yıkıyoruz. Kişisel bakımımıza önem veriyoruz. Günlük duşumuzu alıyoruz, kılık kıyafetimize bakıyoruz. Aynı zamanda dükkanlarımızda ketum oluyoruz. Görmüyoruz, duymuyoruz, bilmiyoruz. Özel müşterilerimizin sırlarını bir sonraki müşteriye veyahut da akrabalarına, eşine, dostuna anlatmıyoruz. Temizlik, hijyen kuralları derken sanitasyon, dezenfektasyon, hijyen kurallarını işte çocuklara anlattığım gibi kendi elemanlarımla piyasaya nereden baksana 50'ye yakın eleman yetiştirdim. Hepsi de rakibim oldu bu arada. Şu anda tek çalışıyorum, eleman yetiştirmiyorum ama farklı salondaki arkadaşlara eğitim veriyorum. İşte takip ediyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Severek yapılınca güzel oluyor. Her videomda heyecan oluyor, burada da olduğu gibi. Heyecansız videomuz olmuyor. Heyecan olmasa bu işte olmuyor gibi geliyor sanki. Yani kayropratik daha çok fizik tedavi hocalarımız güzel yapıyorlar. Bizimki tam da kayropratik değil, biraz baskı, biraz işte geleneksel alaylı böyle bel kütletme, kol kütletme, boyun kütletme ama onun açılımını şimdi burada açıklarsam hocalarım çok güzel kayropratikçiler kızıyorlar. Sosyal medyada Instagram'ım vardı ama aktif değilim. Facebook'um vardı. Orada da daha çok böyle mesleki arkadaşlarla paylaşımlar yapıyorduk. YouTube kanalımda bir 100 abonem vardı. Orada da işte müşterisine tercih bağımlı sunumlarımda gençlere eğitimler veriyordum. Bayağı bir abonem vardı ama biraz önce de bahsettiğim gibi bu işin farklı işte İtalya'dan Massimo diye bir arkadaşım geldi, ünlü YouTuber. Bu ASMR'nin kurucularından. O geldi. İşte İstanbul'dan Pito TV, gene bir Nomad diye ASMR Bahadır diye bir kardeşimiz var. Bunlar bana çekime geldiler. İşte mahalleciler falan da şey yapınca senin kanalın, sen mi yayınlıyorsun falan yapınca alerji bir tebessümle biz bu işe giriştik.
Kendi kanalımızı kurduk. Zaten 4 yıldır ASM, Esmal videoları çekiyordum başka kanallara. Kendi kanalımda çekmiyordum. Oradan bir yüzümü de tanıyan vardı. Avrupa kütlem daha çok. Bugün bir 187 bin falan bir abonem var. 187 bin belki 7 bini Türkiye'den çıkmaz. Daha çok Kanada, Amerika, İtalya, Brezilya gibi farklı farklı ülkelerden ve bunlar Türkiye'ye geldikçe de uğruyorlar. Yani ayda 20'ye yakın bana dışarıdan işte İsviçre'den, Hollanda'dan, Polonya'dan, Amerika, Kanada, İsviçre'den Türkiye'ye geldikçe uğruyorlar, randevu alıyorlar. Rezerve yapıyoruz. Daha çok onlara da artık yani normal salonumda aktif halde çalışıyorum ama daha çok böyle cilt bakımı, masaj, saç kesimi böyle paket programlara yurt dışından gelenlere hizmet etmeyi daha çok seviyorum demeyeyim de daha çok herhalde ilgi duyuyoruz. Onlarla iletişime geçmek, farkındalık oluyor. Ama yine dükkanda mesela konu mankenlerim geliyor. Öğrenciler geliyor. Onlardan kesinlikle para almıyorum. Ücretsiz yapıyorum. Bu bütün işlerin hepsini cilt bakımı, saç kesimi, masajı, el bakımı, ayak bakımı, parafini falan hepsinden genç öğrenci arkadaşlarımdan ücretsiz alıyorum. Konu mankeni olanlara tabii, olmayanlara bir şey yapamıyorum. Evet, her müşterimize cildin durumuna göre bir analiz yapıyorum. Cilt analizinde sivilcesi mi var, aknesi mi var, kıl döngüsü mü var, yağlı mı, karma cilt mi, hassas cilt mi? Onları analiz ettikten sonra cildine göre uygun ürünleri kullanıyorum. Genel saç kesiminde de saçın kafa yapısına bakıyorum, anatomik yapısına bakıyorum, yüz hatlarına göre ve saçına, kaşına, gözüne. Vücudun en büyük aksesuarı saçtır. Vücudun en büyük aksesuarı cildinizdir. Cildinizde ve saçınızda sabit eser bırakmamak için önce analiz şarttır ki onu da göz önünde bulunuyor, yönlendiriyoruz, doğru yönlendiriyoruz. Yani saçın yoğunluğunu, seyrekliğini göz önünde bulunarak işte günde 0,3 milim uzuyor, ayda 1 santim uzuyor. Diyor ki işte bana bir 2 ay geri gittiği zaman 2 ay geri gitmek 2 santim saçı kesmek demektir. Onları güzel anlatmak lazım. Müşteriyle iletişime güzel kurarsak sıkıntı yok. Tabii bu her müşteride böyle olmuyor. Zor müşteriyle mücadele etme teknikleri var. İşte hassas müşteriyle mücadele etme teknikleri var. Kimi müşteri sohbete geliyor, kimi müşteri sanata geliyor, kimi müşteri de temizlik ve hijyen kurallarına geliyor. Gözünün önünde yapıyor. Taşıyıcı unsurları ortadan kaldırmak. Dediğim gibi durum müşterinin neye ihtiyacı varsa, saçının durumu neyse doğru anlatıyoruz. İşte bir saç telinin ömrünün 4 yıl olduğunu, günde 0,3 milim uzadığını, ayda 1 santim uzadığını, saçın ve cildin kepeklenmeyle, yağlanmayla, sivilcelerle ilgili kendi mini anekdotlarımızı da anlatıyoruz. Müşterinin evde uygulayacağı devamlı günlük bakımda yapacağı ürünleri, uygulamalar da kendilerine söylüyoruz. Müşterilerimiz tabii bu şekilde daha mutlu oluyor. Şimdi Türkiye'de dediğim gibi bu seslerle ilgili videoda çıkan sesler ne yapıyorsun diyor, sen de ne yapmak istiyorsun diyor. Ya berberliğe dedi mesela ayaklar altına alıyorsun sen dedi mesela. Böyle tepkiler ilk başladığında çok manyak tepkiler geldi böyle. Üzüldürecek derecede tepkiler geldi ama kesinlikle tepkilere kulak ardı etmedim ki biliyordum benim videolarım çoğu insanı rahatlatıyor, motive ediyor, yorgunluğunu alıyor. Uyku sorunu yaşayanlara, psikolojik sıkıntı yaşayanlara işte Tanrı seni kutsasın İngilizce yazılarda. Tanrı şöyle yapsın, böyle yapsın, böyle sevici, övücü farklı dünya ülkelerinden şeyler duyunca hoşuma gidiyordu. Bu obje sesleri masajda çıkan o köpükteki sesler falan beyni gıcıklayıcı sesler. SMR'ın özelliği de budur zaten. Sesi güzel çıkarabilirsen, o sesi ambiyansı yakalayabilirsen başarıya ulaşmış sayılırsın. Yani masajdan şu koldaki sürtünmeleri, eldeki sürtünmeleri, işte kütletmeler falan bir takım sesler çıkıyor ki insanlar bundan rahatlıyorlar. Özellikle siyah noktadan. Kimi çok tiksindirici bulabilir o siyah noktaları, sivilce patlatmayı falan ama böyle kanlı işlere fazla girmemeye çalışsak da analizini yapıyoruz ona göre giriyoruz zaten ama o siyah nokta orada o siyah nokta şöyle bir şey var. Bir anekdotumu paylaşayım sizle. Genç bir delikanlı düşünün. Nişanlısının yanına, sevgilisinin yanına gidecek. Günlük duşunu almış, kıyafetlerini giymiş tertemiz. Hava sıcak. Kulağındaki siyah noktadan haberi yok. Veyahut da farklı ensesindeki siyah noktadan haberi yok. O öyle bir koku salgılar ki o kokuya kişi duyarlılık kazanır. Ama yanındaki kişi hasta rahatsız olur. Yakın temasa geçtiği zaman lanet olsun der. Ya ben nereden düştüm buraya der. Belki güzel bir hayatlar olacak, güzel mutluluklar olacak ama bir siyah nokta adamın kaderini değiştirir.
Eğitim düzeyi yüksek olan kişiler çok doğal karşılıyor ama eğitim düzeyi de düşük olduğu zaman mesela köyüme gittiğim zaman sen ne yapıyorsun adama neler yapıyorsun manyak mısın diyen tepkiler çok oluyor ama seviye yükseldikçe bu ASMR'ın ne olduğunu ne anlama geldiğini açıklayınca anlatıyorlar. Yani zaten ben yaşam tarzım olarak bayanlara falan masaj yapmıyorum. Sadece erkeklere masaj yapıyorum. Çok teklif geldi. Had safhada teklif geldi. Ben de şiddetle reddettim. Bana uygun değil dedim. Benim yaşam tarzıma da uygun değil. Türkiye Berberler ve Kuaförler Milli Takım kaptanlığı yaptım. Bugün İstanbul'da Smile Hair Saç Ekim Merkezi'nde bulunmaktan gerçekten hoşnut oldum. Araştırmıştım, bakmıştım. Bugün burada birkaç show yapacağım. Daha önce gelen arkadaşlardan, videolardan falan da gördüm. Burada benim de olmam lazım dedim ve bugün buradayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, İstanbul'da Smile Hair Saç Ekim Merkezi'nde sayın kıymetli değerli hocamıza da bakımını yaptık, rahatlattık. Razamda bu kişisel bakım önem veren arkadaşlara bekliyoruz. Saygılar, sevgiler. Yeah, so it was very relaxing. I never really experienced anything like it before. I went into it just seeing a video and I was like, why not? Let's try something new. And I'm blown away. It's very relaxing. The massage was very deep. It was very intense, but most importantly, I feel very relaxed. And yeah, it was great. Oh, it definitely exceeded my expectations. I thought that I wouldn't really feel relaxed, but going into it, I just saw the videos and the experience itself definitely exceeded my expectations. So I'm very happy that I had the opportunity to do this. I'm feeling really good. It was a good experience. I never tried any treatment like this before, so definitely a positive experience. What he do? Yeah, he did massage of the hands, arms, chest, back, all around the head, my ears as well. So all around, yeah.